Bacağım. Hepinize merhaba. En son videomuzda bahsettiğim Wizard subclass'ını konuşmak için buradayım. Hatırlarsanız o subclass'ın Yer Deniz serisiyle alakası olanların çok hoşuna gidecek bir subclass olduğunu söylemiştim. Şimdi o subclass'ı açıklıyorum. Onomancer. Onomancy nedir? Onomancy, varlıkların en temel kodu olan gerçek isimlerini kullanarak büyülerini güçlendiren ve varlıkları etkileyen bir büyü türü. Şimdi soracaksınız, gerçek isim ne? Ben ilk defa duyuyorum. Ona birazdan geleceğim. Baktığınız zaman özellikleri gayet güzel. Ama benim bu subclass'ı beğenmemin sebebi verdiği özellikler değil. Şahsen oynamak isteyeceğim çok daha farklı bir subclass'ları var. Esas sevme sebebim gerçek isim konsepti. Peki, gerçek isim nedir? Forgotten Realms evreni açısından baktığımızda gerçek isim, yaratılışta tanrıların varlıkları kontrol edebilmek için onlara verdikleri kadim bir isimlendirme. Bu isimler bizim gerçek hayattaki isimlerimiz gibi bir gösterge olmaktan ziyade gerçekten o varlığın özüyle alakalı olan bir şey. Ve bu isimleri bilmek tanrılar için varlıkların üzerinde gerçekten bir kontrol gücü veriyor. Bu isimleri Forgotten Realms evreninde tanrılar haricinde yalnızca bir kişi biliyor. Cehennemin 8. katı olan Kania'da hapsedilmiş olan Knower of Names. Trivia bir bilgi, orada hapsedilmiş olmasının sebebi de Archduke Mephistopheles'in kendi isminin ortaya çıkmasını engellemek istemesi. Bu Knower of Names de kafasına göre varlıkların gerçek isimlerini etrafa dağıtmıyor. Tanrılar arasında geçmişte yapılan büyük bir anlaşmadan ötürü yalnızca büyük adaklar ve büyük miktarda bedeller ödendiği zaman bu isimleri birilerine veriyor. Bu gerçek isim dediğimiz şey varlıklar üzerinde kontrol sahibi olmak açısından çok kuvvetli bir şey. Öyle ki Luskan şehrindeki Arcane Brotherhood'dan ayrılan 5 büyük büyücünün ölümsüzlüklerini yok sayabilmek için onların gerçek ismini bilmek gerekiyor. Yalnızca o şekilde yok edilebiliyorlar. Veya bir şeytanı ya da bir iblisi ya da başka öte alemlerden gelmiş bir varlığı kendine bağlayabilmek için onun gerçek ismini öğrenmen gerekiyor. Peki bu subclass'ın Yer Deniz evreniyle olan bağlantısı tam olarak nereden geliyor? Esasında evrene hakim olanlar şu ana kadar çoktan meseleyi çözdü. Ama gelin size anlatayım. Yer Deniz evreninde yaratıcı tanrı Sogoy, dünyayı kadim dil denilen... Anam bu ne? Bunu göstermem lazım ya. Gel bakalım. Şuna bak. Allah'ım. Çok tatlı ama çok küçük. İn aşağı. Evet, konumuza dönelim. Yer Deniz evreninde yaratıcı tanrı Sogoy nesneleri ve varlıkları kadim dil denilen bir dille isimlendirerek yaratıyor. Bu gerçek isimleri bilmek varlıklar ve nesneler üzerinde mutlak hakimiyet sağlıyor ve tam olarak bu sebepten kimse gerçek ismini kullanmıyor. Herkes takma isimler kullanıyor. Buraya kadar Forgotten Realms evreniyle oldukça benzer bir durum. Ancak buradan itibaren olaylar biraz değişiyor. Öncelikle Yer Deniz evreninde büyü tamamıyla gerçek isimlere bağlı. Bir şeyin gerçek ismini bilmeden o şeyle alakalı bir büyü yapmak imkansız. Bu bağlamda yalnızca varlıkların değil, nesnelerin de gerçek isimleri var. Tıpkı senin benim bir gerçek ismimiz olduğu gibi bu arkamda gördüğünüz ağacın ya da üzerimde oturduğum bankın ya da şu yerdeki taşın da gerçek bir isim var. Ayrıca Forgotten Realms evreninde varlıkların çoğu kendi gerçek ismini bilmezken Yer Deniz evreninde insanlar belirli bir yaşa geldikten sonra büyücülerin yaptıkları bir ayinle beraber gerçek isimlerini öğreniyorlar ve kendilerine takma bir isim alıyorlar. Bu gerçek isimde yalnızca hayatlarını emanet edebilecekleri derecede güvendikleri kişilerle paylaşıyorlar. Bunlar elbette bir takım evrensel teknik farklılıklar. Ama işin felsefi olarak farklı bir boyut da var. Forgotten Realms evreninde bir şeyin gerçek ismini bilmek tamamen o şeyi kontrol edebilmekle alakalı. Yer Deniz'de ise bir şeyin gerçek ismini bilmek yalnızca o şeyi kontrol etmekle alakalı değil, o şeyin özünü de anlamakla alakalı. Allah'ım ya. Götüreyim mi seni eve? Eşek. Geç şöyle ama. Yavrucuğum ama bak az müsaade et, şu video bitsin, oynayacağım seninle ya, bir düş. Her iki evrendeki gerçek isim mantığıysa başka bir felsefi bakış açısında birleşiyor. Post yapısalcılık. True name dediğimiz şey özünde isimlere özcü, her şeyin anlamını açıklayan gerçek bir dil konseptini ortaya atıyor. Post yapısalcılık ise buna tamamen karşı çıkıyor. Post yapısalcılık dilin bir özle alakalı değil, yalnızca gösteren ve gösterilen yani kelime ile kavram arasındaki bir ilişkiden ibaret olduğunu söylüyor. Ve bu ilişki de doğal bir şekilde değil, tamamen güç ve iktidar ilişkileri çerçevesinde gerçekleşiyor. Forgotten Realms evrenindeki mantık bu anlamda biraz post yapısalcılığa yaklaşıyor. Çünkü gerçek isimlerin yaratılma sebebi onların özünü oluşturmak değil, onlar üzerinde hakimiyet sağlamakla alakalı. Tam olarak Arcane Brotherhood üyelerinin üzerinde kontrol sahibi olabilmek için onların gerçek isimlerini arşivliyor. Ya da Mephistopheles kendi gerçek ismini korumak ve başkalarının gerçek isimlerini öğrenebilmek için Knower of Names'i kendi düzleminde hapsediyor. Yer Deniz evreninde ise olay çok daha özcü bir noktadan başlıyor. Gerçek isimler gerçekten bir şeylerin özü. İsim direkt olarak o eşya ile bağlantılı ve o ismi bilmek o eşya üzerinde hakimiyet sahibi olmamızı sağlıyor. Hatta Ursula Le Guin bu isimlendirme konusunda o kadar ileri gidiyor ki gerçek isimlerin dili olan kadim dilin ejderhalar tarafından konuşulduğunu ve tam olarak bu sebepten ejderhaların yalan söyleyemediğini dile getiriyor. Ancak ileriki kitaplarında Ursula Le Guin bu sistemi
post yapısalcılığın yapı bozumuna uğratıyor. Kadim dilde konuşmalarına ötürü yalan söyleyemez diye anlatılan ejderhalar bu dili konuşarak insanları manipüle etmeye başlıyorlar. Bu da dilin sabit ve değişmez bir olgu olmadığını, tam tersine güç ve iktidar ilişkileri çerçevesinde devamlı bir değişime uğradığını gösteriyor bize. Şimdi ufak bir Yerdeniz Büyücüsü spoilerı geliyor, o yüzden atlamak isteyebilirsiniz. Yerdeniz Büyücüsü kitabında çağırdığı gölgeden kaçan ve sonra da onu hakimiyeti altına almaya çalışan Ged, onu yalnızca kitabın sonunda kendi gerçek ismini verip ona sarılarak yok edebiliyor. Daha doğrusu saf bir öze sahip olduğu görüşünü terk ederek o karanlığın da kendisinden bir parça olduğunu kabul ediyor ve iki zıtlık birleşerek isme yeni bir anlam katıyorlar. Özellikle Onomancy ve True Name konsepti benim bu felsefi yönü bakımından çok hoşuma giden bir konsept. Gerçekten bir Wizard subklası olarak Onomancy, bir fantastik evren olarak Yerdeniz ve felsefi bir konu olarak da yapısalcılık ve post yapısalcılık oldukça ilgimi çeken konulardı. Ben de bir şekilde bunları tek bir videoda birleştirmeye çalıştım. Sürçülisan ettiysem affola. Eminim aramızda bu konuyu benden çok daha iyi anlatabilecek kişiler vardır ama sizle genel görüşlerimi paylaşmak istedim. Sizin de eğer bu şekilde yalnızca mekanik veya konsept olarak değil, felsefi açıdan da konuşulabileceğini düşündüğünüz klaslar, subklaslar, konseptler varsa lütfen yorumlarda bildirmekten çekinmeyin. Ben Musab ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.